Hani kolajen olduğu için çok rahat. Günaydın, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi hazırlandım. Bir saçıma şekil vermek istiyorum. Dün böyle hafif fön tutup yatmıştım ama böyle her biri ayrı bir tarafa gitmekte ustalar gerçekten. O yüzden en azından şöyle sadece bir önlü diyorum. Hafif fönleyeyim. Durun önce bir hazırlayalım da. Bu Arniş'in hediyesini gerçekten çok severek kullanıyorum. Bunun bir de ince başlığı var arkadaşlar. Onunla geçen denedim. O kadar farkına varmamışım ki o ince başlığına da çok güzel ama şu an acelem olduğu için bununla yapacağız. Yetişiyor mu? Yetişiyor değil mi? Okay. Bugün markete gideceğiz arkadaşlar. İşte haftalık alışveriş. Benim yoğurt falan bitiyor her hafta biliyorsunuz. Onları alırız diye düşündüm. Bir de uzun zamandan beri böyle işte evde şey falan kalmamıştı. Kabartma tozu vesaire gibi şeyler. Geçen pizza yapayım dedim. Her şeyi karıştırdım, bir baktım. Maya yok mesela. Yapamadım tabii ki. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Şöyle bir ayırayım arkadaşlar. Şurası bir tık bir bozuk hala. Bir dakika. Sonuç böyle oluyor. Bakın buralar çok havalı oldu. Ben bu kelebek kesimden sonra gerçekten şu makine çok kullanmaya başladım. Böyle tekrar yıkayana kadar da havalı durmasını sağlıyor. Böyle içe fön gerçekten mükemmel bir şey. Bu arada bu şöyle bir durum var. Aslında daha fazla vaktim olsa şu an her yerini fönlerdim de çok vaktim yok diye sadece şöyle önlerini yaptım. Bence gayet hoş oldu. Sizin de aklınızda olsun, böyle bir kesim varsa hani nasıl fönleyebilirim? Kesinlikle içe fön bence daha güzel oluyor. Çünkü şuranın bir hani alınla şu saç arasındaki şeyi ayarlamış oluyorsunuz. Vaktiniz varsa eğer bu makinenin ucunu böyle biraz şeyde bırakabilirsiniz. Hani sıcakken orada bırakıp 3-4 dakika sonra da alabilirsiniz. Benim şimdi çok vaktim yok. Bu arada bugün hava 5 derece. Yani yağmur yok görünüyor ama gideceğimiz yerde olabilir. Bilmiyorum, şemsiyeyi falan da alayım. Giyineyim çıkalım arkadaşlar. Ay saçımı çok beğendim ya. Belki çok söylemişimdir son zamanlarda size ama gerçekten bilmiyorum, yani gerçekten bu kadar yakıştı mı, ben mi yakıştırıyorum ama şu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Hoşuma gidiyor bayağı bir. Uzun süre aynı saç modelini kullanmış biri olarak bana çok değişik geldi, daha doğrusu öyle diyebiliriz. Geldik arkadaşlar. Marketten birkaç alacağımız var. Sonra biraz buralarda dolanacağız. Sì, è quello più piccola. Guarda. Dici. Size biraz karne çeşitlerini göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir öriketti diye bir şey var. Bu kulak şeklinde oluyor. Böyle bir şey. Değişik. Bu da aynı markanın da biraz daha incesi. Come si chiama questo? Come si dice? Trofie. Trofie. Le trofie var. Strappati. Mi ricordo, ho mangiato questo in Barrea. Bu güzel arkadaşlar. Bunu daha önce yemiştim. Güzel yapıyorlar. Barriya'da yemiştim. Şu bizim kavatellimiz. Buranın meşhur. Bunu hep görüyorsunuz. O yüzden göstermeye gerek yok. Burada bayağı bir şey kısmı var şu anda böyle. Aşağısı da full taze makarna olduğu için. Bu şekilde. Bir de şöyle var. Bu da integral olan arkadaşlar. Böyle. Ben sevmiyorum pek integral olanı. Fabio ne alıyor? Açık mı? Sì, ci sta. Mozzarella di bufala. Ho trovato mozzarella di bufala. Guarda, questa è anche mozzarella di bufala. Sì.
Şöyle Yunan peyniri alıyorum. Ragola. Multifrutti. Şöyle polenta aldım arkadaşlar. Geçenki sadeydi. Bu şeyli. Formaggio diyeceğim. Peynirli. No, bastante. Cappuccino max buldum arkadaşlar da size göstereceğim. Böyle içinde mekanizması var. Rombesi. Böyle marketlerde şey dolu arkadaşlar. Ayakkabı falan markaları. Burada mesela Kappa'nın. Şimdi alışveriş merkezine geçiyoruz. Çünkü birkaç bir şey almak istiyordum. Makyaj eşyası genelde de. Bir bakayım yani bulabilirsem eğer. Ci stavo una cosa che prendevamo da solo qua, però non me lo ricordo come si chiamava. Resgallo. Sì, ho visto, se vuoi possiamo... Ma ultimamente hai detto che ti piaceva questo. Sì. Marketten döndük, hızlıca spagetti yaptım arkadaşlar. Onu yedik ve hemen kendimi tekrar mutfağa attım. Çünkü kek yapmak istiyorum. Canım ev keki çekti. Markette gezerken böyle bir hani kek kokusu falan, tatlı kokusu aldım ama canım oradakilerden istemiyor. Kesinlikle ev keki istiyor. Hemen hazırlayacağım. Yoğurt var, limon var. Bir de vanilin almıştım. İyi ki almışım. Pane Angeli markasının olanını kullanıyorum. Önce böyle biraz karıştırıyorum. Çünkü bir anda açtığım zaman çok aşırı her tarafa dağılıyor. Bu arada şey almak istiyorum. Bunun üzerine kapak gibi bir şey var. Shein'de gördüm, ondan almak istiyorum. Gayet kullanışlı görünüyor. Onu alana kadar böyle idare edeceğiz ama. Şimdi mikseri çalıştırayım. Umarım mutfağı mahvetmem. Altı damla limon yazıyor arkadaşlar. 3, 4, 5 ay aynı anda 2 tane gitti. Karbonatlı bir tarif. Zaten yoğurtla karbonat bu arada uyuşuyor. Eğer süt kullanıyorsanız karbonat kesinlikle kekinizi kabartmayacak. Galiba sadece unu kaldı. Bir kontrol edin tarifi de emin olun. İyi ki kontrol ettim çünkü yapmadım bunu de. Vanilyayı koymadan yapıyordum. Bu arada elim falan battı yani gerçekten. Neyse paketin dışı umarım temizdi ya. Geçen 5 kiloluk un almıştım. Bizim evin bu alt kat çok aşırı derecede sıcak oluyor ve böceklenebilir diye düşündüm. O yüzden poşetlere ayırdım ve dolaba koydum. Şimdi aklıma çok değişik bir şey geldi. Az önce koko almak için yandaki rafa girdim. Hemen kokonun yanında da yani kutuları aynı boyutta olduğu için cappuccino vardı. Orada böyle şimşekler çaktı. Dedim ki İpek bence farklı bir şey deneyebilirsin. Yani en fazla kötü olur. Risk alayım falan diye düşündüm. Bence güzel olur ama bu arada. O yüzden galiba şu an ben bunu bunun içine koyacağım. Çünkü eğer yapmazsam arkadaşlar çok aklımda kalacak. Böyle emin olmamakla birlikte. Ay başımıza ne gelecek çok merak ediyorum. Rengi böyle oldu arkadaşlar. Tam açık sarı değil. O cappuccino'yu ekleyince biraz böyle bir değişik bir sarı oldu. Ama bence güzel olacak yani. Az önce bir çiğdem tadına baktım. Ben onu mutlaka yapıyorum. Yani sakın şey yazmayın. Çok zararlı falan yazmayın. Biliyorum. Üstüne üstlük salmonella'yı falan çok yakından tanıyorum. Bütün riskleri bilerek yine de o kekin çiğ halini yemeye bayılıyorum. Bazen kendimi durdurduğum oluyor ama bugün o günlerden biri değildi. Şimdi bana kalan şu enkazı bir temizlemek, toparlamak. Sonra birazcık bir şeyler yazacağım. Kek olurken bari yazılarımı gözden geçireyim diye düşünüyorum. Bir türlü odaklanamadım. O yüzden bir şeyler yazmaktan vazgeçtim. Çünkü ben onu tekken daha rahat yapıyorum. O yüzden yüzümdeki zaten çok kalmamış olan makyajı bir çıkartalım istiyorum. Çünkü rimel biraz ağırlık yapmaya başladı bence. Yeni aldığım ürünlerimi ben yaklaşık 1-1,5 aydan beri kullanıyorum arkadaşlar ama
Size hiç göstermedim nasıl kullanıyorum. Bugün biraz bir göstereyim istiyorum. Şimdi öncelikle böyle bir tane temizleme yağım var. Ben bu arada daha önce kullandığım temizleme yağlarını hiç beğenmemiştim. Ta böyle YouTube'dan önceydi yani denediklerim. Bu yağ çok aşırı övülüyor. Çok yağlı bırakmıyor deniyordu. O yüzden denemeye karar verdim. Ve gerçekten de çok memnunum. Artık böyle miscellar su falan kullanmıyorum. O derece memnunum. Bir de rimeli falan da çok güzel çıkartıyor. Şimdi size göstereceğim. Avucumun içinde siyah pütürlükler var, işte rimellerimi çıkarttı. Bir de gözümü yakmıyor arkadaşlar. O da güzel. Bir yıkayayım, hemen geliyorum. Şimdi sırada temizleme köpüğüm var. Bundan çok az alınca yeterli oluyor. Şöyle göstereyim size. Şu kadar. Gayet yeterli. Zaten çok hızlı bir şekilde köpürüyor. Ben böyle bunun ilk videolarını izliyordum. İnsanlar çok fazla alıyor. Bu arada son zamanlarda bende bir sivilcelenme oldu. Şurada var mesela. O yaklaşık 2 haftadan beri falan geçmiyor. Ara ara geri çıkıyor. Bir de şu tarafta var. O yüzden böyle hani çok aşırı serum vesaire, kimyasal peeling falan tarzı bir şey yapmıyorum. Bayağıdır yüzüm dinlenmede yani. Tonik aşamasına geçebiliriz. Tonik de yine aynı markanın aslında böyle bir serisi bu. Birlikte satılmıyorlar. O ikisi aynı kutunun içerisindeydi ama bunu ben ekstra aldım. Bu da gerçekten çok güzel. Onun uzantısı. Şu kadar görünüyor ama ben bunu bir ayda böyle geldim arkadaşlar. Her gün kullanmama rağmen. Hem çok gidiyor hem çok hafif bir freshlik veriyor. Gerçekten güzel oluyor. Bence cilt bariyeri konusunda da gayet iyi. Normalde tonik kullandığımda pamuğa döküyordum ama artık direkt avucuma böyle bir döküyorum arkadaşlar. Bunun zaten 2 tane kullanım şekli var. Sitesinden okudum. Bu şekilde de kullanabilirmişsiniz. Hani böyle Asyalılar yapınca gülüyoruz ya, şu şap. Gerçekten gerekliymiş yalnız. O yüzden özellikle toniği yedirirken bu şekilde yapmaya özen gösteriyorum ben de. Toniğin emmesini beklerken şöyle bir sadece dudaklarımı nemlendireceğim. Bu da kakaolu bir yağ böyle. Şimdi bence toniği emdi. Bir 5-6 dakika bekledim. Bu arada süresi dolmuş kekimin. Gittim aşağıda fırını kapattım. Birazdan onu yiyebiliriz. Şimdi hemen göz altlarımı kremliyorum. Yüzümü kremliyorum ve bitiriyoruz. Şöyle bir tane kolajenli bir Tenzero markası. Evet, çok parlıyor pakette. Görülüyor mu galiba? Tenzero markasının kolajenli bir göz kremi. Bunu ilk defa deniyorum. Şu an için memnunum gibi duruyor. Ama böyle hani kolajenli olduğu için çok rahat kullandığımdan dolayı hani sabah akşam kullanma şansım oldu. O yüzden çok net söyleyebilirim. Normalde bence bir ayda bir göz kreminin etkisini göremezsiniz ama bundan içinde retinol falan olmadığı için çok rahat ben şu an konuşabiliyorum. Bence iyi geliyor göz altlarıma diye düşünüyorum. Şöyle. Wow, göz altlarım da bence çok güzel parıl parıl oldu. Yüz nemlendirici olarak hatırlıyorsanız The Ordinary'nin daha önce hyaluronik asiti kullanıyordum ama onunla ilgili yani bir şeyler konuşacağız size demiştim. Onu konuşacağız. Bir shorts videosu hazırlayayım aslında onunla ilgili. Çünkü şu an beta glukan kullanıyorum. Aralarında gerçekten muazzam bir fark var. Diğeri de güzel. Hani onu da seviyorum ama arada bayağı bir fark var. Mesela şimdi şunu aldığımda göreceksiniz. Böyle bu saydam, görüyor musunuz? O diğeri mesela beyaz ve bunu kullanırken daha su gibi bir yapı var ve çok çabuk emiliyor. Onunla ilgili ve bununla ilgili bir karşılaştırma shorts videosu çekeceğim yakında size. Tam bir hani benim hissiyatım, tabii ki belirli bir şey size aktarmak istediğim var ama tam biraz bir araştırmak istiyorum kimyasını falan da size bahsetmek için. Hazır olduğumda mutlaka onu da kanalda bulabilirsiniz. Tacımızı çıkartabiliriz artık. Yüzüme nemlendirici yedirirken her zaman böyle bir ufak bir yüz masajı yapıyorum. Aslında hani normalde günlük yapıyorum ama bu da sadece nemlendirici yedirirken yaptığım bir şey. Boynumuzu da unutmuyoruz. Şu anda zaten krem emildi bile yani yüzüm tarafından. Ve işte bu kadar. Bugün serum falan kullanmayacağım. Dediğim gibi uzun zamandan beri ekstra bir serum kullanmıyorum. Bir ara sadece kırışıklık için kullanıyordum ama şöyle işte bir sıkıntı oldu. Buralarda böyle ufak ufak pütür ya sivilce denir mi onu da bilmiyorum. Bir şeyler çıkmaya başladı. Sivilce olup olmadığından emin değilim. Şuradaki çok rahatsız ediyor. Hadi bunlar neyse de bu sürekli göz önünde ve yani ne bileyim çıktığı yer beni çok rahatsız ediyor. O yüzden serumlardan olabilir diye düşündüm. Çünkü onlar daha çok kimyasal içeriyor. Bir süre serum kullanmamaya karar verdim. Şimdi aşağı inelim. Kekimiz hazır oldu. O biraz soğumuştur. Hem onu çıkartayım, bir kahve yapacağım. Biraz keyfimize bakalım istiyorum. Aslında canım çay istiyordu ama onun demlenmesini bekleyemeyeceğim şu anda. Ya muhtemelen bir dilim yetmeyecek. Ben peşin ikinci dilimi de kesin bence. Bu aralar izlediğimiz bir anime yok arkadaşlar. Çünkü One Piece izliyorduk. One Piece'in son bölümüne kadar geldik.
Sonra araya başka bir tane anime girdi. İsmi Vinland Saga. Bu arada mükemmel bir anime. Ve çok çabuk bitti. Sadece 2 sezon. Galiba 3. sezon da bu sene Mart'ta gelecek diye biliyorum. Çok heyecanla bekliyorum ama şöyle oldu, o kadar güzeldi ki hani ondan sonra ne acaba izlesek mi diye baksak bir türlü ikimiz de adapte olamadık, ne Fabio ne ben. Çünkü gerçekten o Vinland Saga'nın üzerine bir şey koyamadık. O derece güzel bir anime. Kesinlikle anime seviyorsanız bence izlemelisiniz. Bu arada bir dönem animesi. Tarihle falan da alakalı ama ya böyle çok değişik bir yerden bakıyor size. Kölelikle falan da alakalı. Aslında bununla ilgili konuşmak da istiyorum bir ara sizinle ciddi. Çünkü ya bizim için bir kelime olabilir hani kölelik ama hani gerçekten nasıldı falan. Ya onu gerçekten iliklerimize kadar hissettiren bir animeydi Vinland Saga. Onun üzerine dediğim gibi doğru düzgün bir şey bulup da beğenip de hani izleyemedik. Tam o sırada tabii ki artık One Piece'in de yeni bölümleri gelmeye başladı. Bugün tekrar hani biz onları bir de biriktirdik. Şöyle olanı hemen bir bölüm çıktı izleyelim yapmadık. Yaklaşık 20 bölüm galiba biriktirdik. Şimdi onları izlemeyi düşünüyoruz, 1-2 bölüm en azından. O yüzden Fabio televizyonu hazırlıyor. Bu arada o kek yemeyecekmiş. Yani bu 2 dilimin ikisini de gerçekten kendime kestim arkadaşlar. Onun hayır diyemediği şeylerle benimkiler farklı. Mesela o kesinlikle pizzaya hayır diyemezken ben böyle tatlı işte kek falan tarzı şeyler asla hayır diyemiyorum. Yani 2 dilimin ikisi de kesinlikle tamamen benim için. どういう状況だ。仲間割れか。いいえ、ちゃんと目的があってしたことよ。困ったな。おーい、バンクのおっさん。 Birinci dilim bitirdikten sonra aklıma geldiniz biliyor musunuz? Şimdi tadı neye benziyor falan size böyle bir söyleyeyim istedim. Cappuccino duyuluyor hafif hafif ama bence 2 kaşık konulabilirmiş. Hatta abartıp 3 kaşık bile koyabilirim bir sonraki denememde diye düşünüyorum. Çünkü ben o yoğun cappuccino tadını bence severmişim. Şu anki haliyle çok iyi çünkü hani kötü olmuş, yakışmamış keke diyemeyeceğim. Güzel yani. Hatta biraz da böyle portakal suyu falan da eklenebilir. Böyle değişik bir karışım yapılabilir diye düşünüyorum. Şimdi biz diğer bölümü açacağız da o sırada sizinle konuşayım dedim. Yoksa çok ses falan oluyor. Konuşamazdım yani. Hani böyle devre arasında bir keki yorumlamış olalım gibi düşünebilirsiniz.